Ya hocam bir dahaki dünyaya gelsen ne yapmazdın? Artık avucum kadar meyve yiyorum. Ne yiyorsun? Diyelim ki ameliyat olmadın. Stent'e de uygun değilsin, stent takamadılar. Yani sana hiçbir türlü müdahale edilemedi ama damarlarında tıkalı. Bu insanlar o kadar kötü davranıyorlar ki vücutlarına, kalplerine. Kalplerini kırıyorlar. Kalp de kendine kısıtlı da olsa yenileyebiliyor. Bunu biliyoruz artık. 2 sıra merdiveni bir çıkın, tekrar bir inin bakalım. Nefes nefese kalmıyorsanız kalp yaşınız harika. Ama 60 yaşında olup da 40 yaşında bir insanın kalbine sahip olabilirsin. Damar sertliğine dur. YouTube kanalımıza hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün nasılsınız? Vallahi daha iyiyim ama tabii beni üzüyor. Hep söylüyorum ya bize düşen uyarmak. Biz insanları uyarmakla mükellefiz ama bu çağda insanlar böyle erken yaşta kalp krizinden, inmeden öldükleri zaman ben çok üzülüyorum. Tedbir almıyoruz ve kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi önemsemiyoruz. Ne olur kendinizi sevin ve önemseyin. Hocam, Başlayalım. kalp gerçekten yaşlanır mı yoksa biz mi yaşlandırırız? Vallahi kalp öyle güzel bir organ ki dakikada 75, günde 100 bin, belki aylarda milyarlarca kez atıyor. Hani baktığın zaman senden yemek istemiyor, ekmek istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Bedava çalışan bir işçi ve sürekli çalışıyor. Emme basma tulumba gibi. Kendi kendini uyarıyor. Senin beyninin uyarısına ihtiyacı yok. Senin vücudunun uyarısına ihtiyacı yok. Ve inanılmaz fedakar bir organ. Peki bu fedakar organa aslında iyi davranırsan bu fedakar organ asla yaşlanmaz. Ama sen bu fedakar organın üstüne bir sürü yük bindirirsen, kötü davranırsan, onu kötü şeylerle beslersen maalesef senden önce yaşlanır ve bir gün sen yani çok erken yaşlanır. Normalde bir insan ortalama dünyada 90'lı, 100'lü yaşları gören binlerce, yüz binlerce insan varken sen 50 yaşında, 60 yaşında ölüyorsan oturup bir dakika bir düşünmek lazım. Yani 40 yaşında ama 60 yaşında kalbe sahip olabilir miyiz? Maalesef olabiliriz. Bununla ilgili çok tecrübem var. Ya biz öyle insanlar biliyoruz ki, hocam ben aslında genetik yapım kötü, ailemde 20'li 30'lu yaşlarda ölen insanlar var. Mesela 20 yaşında bypass olan. Türkiye'de en geç bypass kaç yaşında biliyor musun? 7 yaşında. 7 yaşında bir çocuğa bypass yapıldı. Bu ama çocuğun kötü yaşantısından ya da kötü beslenmesinden ya da kötü alışkanlıklarından dolayı değil. Genetik mirasının çok kötü olmasından. Ama biz 25-30 yaşından sonra görülen damar tıkanıklığı, kalp ameliyatları eğer bunları soruyorsan bu insanlar o kadar kötü davranıyorlar ki vücutlarına, kalplerini kırıyorlar. Kalp sadece damarın içerisinde kan pompalayan bir alet değil. Kalbimiz çok duygusal. Biz sadece besinlerle, kötü alışkanlıklarla onu yıpratmıyoruz. Yaşadığımız kronik stresle ve öfke kontrolümüzün olmamasıyla da kalbimizi üzüyoruz ve büzüyoruz. Bu durumda kalp yenilenir mi? Yani hücreler kendini onarabilir mi? Eskiden böyle bir şey yok asla olmaz deniyordu. Yok artık yeni bilgiler kalp de kendine kısıtlı da olsa yenileyebiliyor. Bunu biliyoruz artık. Ama her halükarda hocam biz kalp darbe yedi. İşte kalp damarımız tıkandı. İşte stentler takıldı. Kalp aslında ağlıyor. Sana yalvarıyor. Diyor ki bak sana bir şans daha verdi Allah. Bir şans daha verdi. Ne olur bunu iyi kullan diyor. Ama sen buna rağmen kalbine kötü davranırsan kalp bir gün bırakıp seni gidiyor aslında. Damar sertliği geri çevrilebilir mi? Damar sertliği hastalık olarak geriye çevirmek zor. Ancak damar sertliğini durdurabiliriz hep birlikte. Damar sertliğinin ileriki boyutu plak oluşumları ve ileriki durumu damar tıkanıklıkları ve tıkanan damara göre komplikasyonlar. Bizim damar sertliğini başladıysa da o safhada durdurabilir miyiz? Evet durdurabiliriz. Buradan şu sloganı hep beraber yapalım televizyon ekranlarında. Damar sertliğine dur. Uykusuzluk kalbi yaşlandırır mı? Uykusuzluk sadece kalbi yaşlandırsa iyi. Vücudumuzu bitirir, yıpratır. Düzensiz uyku
İnanın çünkü uyumak vücudu sadece dinlendirmiyor. Vücudumuzun özellikle kalbimizin kendi kendini tamir ettiği saatler uyku zamanı. Parasempatik sinir sistemi kalbi yavaşlatır, tansiyonu düşürür. Kalp ritmik yavaş yavaş çalışırken bir kendine gelir. Gün içerisindeki o stresten, o çarpıntılardan, o tansiyon ataklarından kurtulur. Kendi kendine yavaş yavaş, yani bu şey gibi düşün. Evde böyle hafif, mesela futbolcular maçtan önce ve maçtan sonra antrenman yaparlar. Ter idmanı yaparlar. Onun gibi düşün. Kaslarını yumuşatır, gevşetir. Hocam yine her zaman konuşmuştuk. Sigara, alkol, kötü alışkanlıklar kalbi yaşlandıran sebeplerimizde. En gizli düşman nedir? Kronik inflamasyon. Kesinlikle bizim düşmanımız sadece sigara, sadece alkol, sadece kötü alışkanlık, kötü beslenme değil. Bunu agreve eden, ya bunlarla birlikte agreve olan, hızlanan, artan kronik inflamasyon. Bizim düşmanımız gizli, sinsi, ne adına ne dersen de. Kalbimizin ve damarlarımızın düşmanı kronik yangın. Peki kırık kalp sendromu yaşayan biri gerçekten kalp hasarı alır mı? Genelde bunların hepsi kendiliğinden düzelir. Öyle çok ciddi hasarlar almayabilir. Sadece zamanında ve tanı konabilirse bunlara %95'inde hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmadan geriye dönüyor hayatları. Sporu söyledik kalbimizin iyi olması için. Günümüzde en çok yoga, nefes ve meditasyonlar çok gündemde. Hepimiz de yapmaya çalışıyoruz zaman zaman. Kalbi genç tutar mı? Kesinlikle tutar. Hatta evlerinde şu anda beni izleyen insanlara derin nefes testi önereceğim. 15 kez günde yapsınlar. Bakın. Önce bir derin nefes alsınlar. Sonra bir 5-10 saniye tutsunlar. Sonra bıraksınlar. Bu alınan derin nefes oksijen seviyenizi yükseltecek, kalbi bir rahatlatacak ve akciğer kapasitenizi arttıracak. Bu yapılan egzersiz ömrü uzattığı bilimsel yayınlarda gösterilmiş. Hem de 3 yıl. Ama düzenli yapmak kaydıyla. Kalp yaşı testi evde yapılabilir mi? Yani evde şöyle yapılabilir. Çok basit bir uygulama. Merdiven çıkın. Yani atıyorum işte 2 sıra merdiveni bir çıkın. Tekrar bir inin bakalım. Nefes nefese kalmıyorsanız kalp yaşınız harika. Ama hocam ben nefes nefese kaldım. O zaman kalbiniz yaşınızdan daha büyük. Bak çok basit, bir daha söylüyorum. Merdiven çıkın, bunu test edin. Eğer merdiveni nefes nefese çıkıyorsanız hemen doktora görün. Yok hocam hiçbir şey olmadı, harika çıktım. O zaman kalp yaşınla doğru orantılı. Hatta genç bile olabilirsin. Zayıf ama kalbi yaşlı, kilolu ama kalbi genç olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Biz genelde aslında obeziteyi hep böyle kalp düşmanı olarak kabul ediyoruz. Doğru, obezlerde yüksek tansiyon olabilir, başka ilave sorunlar olabilir, insülin direnci olabilir. Ama bir insan zayıf olup hareketsiz olabilir, kötü alışkanlıkları olabilir, kötü besleniyor olabilir. Dolayısıyla bu insanların kalbi zayıftır diye harika demek değil. Cinsel yaşam kalbi genç tutar mı? Yani düzenli seks kesinlikle, cinsel hayat kesinlikle faydalı. Çünkü cinsel hayatta kullandığın kas sayısı o kadar çok fazla ki normalde düzenli, uzun cinsel hayatı olan insanlar her gün yarım saat koşmuş ya da yürümüş kadar etkili bir spor yapmış olurlar. O zaman aşk ve mutluluk hormonları kalp damarlarını gerçekten genişletir mi? Kesinlikle genişletir. Özellikle endorfin denen bir mutluluk hormonu var. O damarlarımıza birebir iyi. Kalp gençleştiren mucize moleküller var mı? Mucize moleküller var tabii ki. Özellikle nitrik oksit gazı yürürken damarların endotel tabakasından salınır. Bu aslında kalbi gençleştiren, kronik inflamasyonu geriye çeviren ve durduran en önemli molekül. Oksijen eksikliği, hipoksi. Kalbi nasıl yaşlandırır? Özellikle belki duymuşsundur. Hocam benim uyku apnem var. Uyku apnemde bir an nefes alamıyorum ve oksijensiz kalıyor beynim. İşte bu tehlikeli bir durum.
Dolayısıyla biz bu insanlara mutlaka bir alet veririz. Aparat veririz ki gece belli bir dönem nefes almazsa alet devreye girsin, nefes almasını sağlasın. Çok basit. Oksijensiz kalırsan kalbin bundan kötü etkileniyor. Beynin bundan kötü etkileniyor. Mesela uyku apnesi kalp krizi yapar mı? Evet, yapar. O yüzden uyku apnesi ya da oksijensiz kalmak çok tehlikeli. Hocam, uyku pozisyonu bile kalbi etkiler mi? Uyku pozisyonu çok önemli. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar, kalp yetmezliği olanlar sol tarafına yattıkları zaman maalesef kalbe biraz baskı uygulayabilirler. O yüzden sırt üstü yatanlarda, hocam ben sırt üstü yatıyorum ama nefes nefese kalıyorum. Akciğerlerde sorun olanlara sırt üstü yatmayı çok tavsiye etmiyoruz. Peki en ideal, en güzel uyku pozisyonu hangisi? Sağ tarafa biraz da kıvrılmış şekilde yatmak. Kalp kası güçlendirme egzersizleri var mı? Yani kalp kasını güçlendirme egzersizi, en basitini söyleyeyim, yürümek. Aklına gelen bütün sporlar kalp kasını güçlendirmede faydalı. Doğal takviyeler, koenzim, magnezyum, resveratrol işe yarar mı? Kesinlikle yarar. Bilimsel çalışmalar göstermiş ki bu takviye gıdaları düzenli alan insanların ömrü otomatikman uzuyor. Kalp krizi, inme riskleri gittikçe azalıyor. Ama sadece takviye gıda almak yeterli değil. Yaşam tarzı ve beslenmeyle birlikte bu takviyeleri birlikte kombine etmek zorundasınız. Sonuç olarak kalp yaşını geriye çevirmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. 60 yaşında olup da 40 yaşında bir insanın kalbine sahip olabilirsin. Bu dediklerimi yaparsan. Sürekli değindiğiniz noktalardan biri ama yine de soracağım. Damar tıkanıklığı tekrar etmesin diye hasta ne yapmalı? Önce dua etmeli. Ya Allah'ım, inşallah bana güzel bir işlem yapıldı. Bana bir ikinci şans verdin. Sana şükürler olsun, hamd olsun deyip eski yaşantısını acilen terk edip yeni yaşantısına girmeli. Hani şöyle düşün, reenkarnasyon denen bir şey deniyor ya, bir safsata var ya, işte bir kere yaşıyorsun, ölüyorsun, sonra başka bir canlıda ya da başka bir insan üzerinde, başka bir ruhta tekrar devam ediyorsun. İşte sen bunu ikinci bir şans olarak değerlendireceksin. Hayata, ya hocam bir dahaki dünyaya gelsen ne yapmazdın? Kardeşim, et yemeden doymuyordum ama çok da lezzetli. Kebabı da acayip seviyordum ama şimdi keyif olsun diye haftada bir gün azıcık bir kebap yiyorum. Artık sadece et yemiyorum. Ne yiyorsun? Sebze ağırlıklı, bakliyat ağırlıklı, bol antioksidanlardan zengin yeşil yapraklı salatalar, sebzeler, brokoliler, meyvede eskiden benim önüme ne getirirlerse silip süpürürdüm. Artık avucum kadar meyve yiyorum. Ne yiyorsun? İşte bir tane nar yiyorum. Başka ne yapıyorsun? Narı bir de tarçına daldırıp yiyorum. O kadar güzel oluyor ki hem tarçın beni koruyor hem de ben nardan antioksidanlarımı alıyorum, kolesterolümü düşürüyorum. O insanlar böyle yaşamalı. Ameliyat sonrası ağrı normal mi? Ne kadar sürer? Bypasslardan sonra, kalp ameliyatlarından sonra tabii ki koskoca kemiği eğer kestilerse onu tel dikişlerle yanaştırıyoruz. Yani belli bir dönem, en az 6 ay gerçek ya da yalancı ağrılarınız olabilir. Bunlar ama geçici. Sonuçta biz ne yapıyoruz? Göğüs kafesini bir de özel bir aletle iyice aralıyoruz ki kalbi görelim, bypass yapalım. Sonra onu bir araya getirip tel dikişle yanaştırıyoruz. Tabii ki burada kemiği açtık, eklemleri açtık, bayağı bir sıkıntı, ağrıların olacak. Onlar geçici ağrılar, korkmayın. Hocam, ben ameliyat olmadan yaşayamam mı diyen hastalara ne diyorsunuz? Şimdi bu hani çok bilinmeyenli denklem gibi. Hocam ben ameliyat dediler bana ama ameliyat olmak istemedim, kaçtım. Burada şu soruyu vermek lazım. Kardeşim, diyelim ki ameliyat olmadı. Stent'e de uygun değilsin, stent takamadılar. Yani sana hiçbir türlü müdahale edilemedi ama damarlarında tıkalı. Hatta bir tanesi tam tıkalı. Ama hocam benim hiç şikayetim yok. Ağır spor yapmıyorum. Akşam biraz hafif tempoda yürüyüş yapıyorum. Kendimi çok yormuyorum. Aktif stresten uzağım. Düzenli uyuyorum. İlaçlarım düzenli oluyor. Beslenmeme harfiyen dikkat ediyorum. Kötü alışkanlıklarım yok. O zaman korkma. Kılcallar iyi gelişmiş. Sonuçta kalbini bir şekilde Allah koruma altına almış. O zaman karar senin, hayat senin. Kalp ameliyatı aslında ikinci bir doğum mudur? Dedim ya, ikinci bir şans. Bunu iyi değerlendirin.
Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sana kapanmadan önce yine bilmediğin çok güzel bir soru sorayım. Dizüstü oturmak felç yapar mı? Dizüstü oturmak felç yapar mı? Tabii felç deyince beyin felci gelmesin. İşte atıyorum bacaklarında Bacak. felç olur mu? Yapmaz. Uzun süre, saatlerce sert bir zeminde gittin bir yerde bir adamı dinliyorsun. Saygıdan diz üstüne oturdun. Mermer, beton bir zeminde. Uzun süre hareketsiz oturdun. Yapar. Niye? Dizin yan tarafından geçen peroneal sinir dediğimiz sinir baskıya maruz kalır. Eğer ayağın uyuştu ve oturmaya devam ettiysen bir kalktığın an o sinirin felç olur ve düşük ayağın olur. Ayağın düşer, ayağını kontrol edemezsin. Bunu engellemek için ne yapmak lazım? Ayağını uyuştuğunu hissettiğin an sinirinde kansızlaşma ya da hasar başladı demek, hemen ayağa kalk yürü. Bu da sana son söz olarak güzel bir bilgi olsun. Teşekkür ederim.